Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun sevgili dostlar. Cumamız mübarek olsun. Bugün dua günü, bugün cuma günü, bugün buluşma günü. Bugün amin nidalarımızın Hakk'a, arşa ulaşma günü. Allah dualarda buluşmayı, hakkı, hakikati buluşturabilmeyi ve hayatımızda uygulayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ayın son günü, artık Recep ayına elveda deyip Şaban ayına merhaba deme zamanı ve içinde Berat gecesinin olduğu ve Ramazan-ı Şerif'e hazırlık ayı olduğu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça oruç tuttuğu ve son gününde oruç tutmayıp Ramazan ayına bizzat Bismillah diyerek ilk oruca kalkarak niyet ettiğini biliyoruz. Allah bu güzellikleri bize de nasip eylesin. Kur'an ayına, gufran ayına, bağışlanma ayına, Kur'an'ın çokça okunduğu aya sağlık, sıhhat, afiyetle erişmeyi, Kur'an'ı baştan sona metniyle, manasıyla okuyabilmeyi, anlayabilmeyi, hayatımızda yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Hatim duasını geçen hafta yaptık ama bu haftaya yetiştirenler var. Onların da okumalarını tamamlayıp inşallah duamızı yineleyeceğiz. Allah Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, manasına eren ve Kur'an ahlakıyla, Kur'an ailesi olarak yaşayan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Biz bu dünyada emanetleri üzerine taşıyan insanlarıyız. Maddi manevi bütün değerleri yaşamak ve başkalarını da yaşatmak üzere hayatımızda planlamayı yapmak durumundayız. Bugün bilmiyoruz, yarın öğrenip doğrusunu yapmaya çalışalım. İnsanlarla ilişkilerimizde belki siz hatalısınız, belki onlar, belki biz, ama herkes hatalı olduğu yeri düzelterek hayatını devam ettirebilmeli. Kimisi çok hassas olur, kırılgan olur. Kimisi hiç kırılgan değildir, vurdum duymazdır, yoluna devam eder. Ama unutmayın, arkasına çokça bakanlar yoluna devam edemezler. Arkaya çokça bakanlar istikbale varamazlar. Arkasına çokça bakanlar yapacaklarını yapamadan bu alemden göçüp giderler. Kızdım, kırıldım, darıldım, gücendim. Yok öyle. Ne kıracaksın ne de kırılacaksın. Hanımefendiler, beyefendiler hepinize sesleniyorum. Bu dünya darılma değil, dayanma dünyası derdi hocam. Evet, dayanabilenler yol alır. Peygamberleri kırdılar. Siz kimsiniz? Biz kimiz ya? Ne haksızlıklar, ne terbiyesizlikler, ne hadsizlikler yapılıyor etrafımızda bize ve bizim etrafımızdaki insanlara. Hatta tüm dünyasının önünde insanları cayır cayır yakıyor, cayır cayır öldürüyorlar, katlediyorlar. Görmüyor musunuz? Buna rağmen iyi kalabilmek, hakkı hakikati söyleyebilmek, sözümüzü tesirli kılıp onları susturabilmek, durdurabilmektir maharet. Sözü tesirli kılmak için maddi manevi güçlü olmak lazım. Pespaye olmamak lazım. İşte onun içindir bu dersler. Onun içindir Kur'an'a müracaatımız. Onun içindir müracaatımız kalbimize, içimize, maneviyatımıza, derinliklerimize. Bunun için buradayız. Sorunları giderebilmek için soruyoruz. Ve cevaplarını bularak sorunlarımızı gidermeye çalışıyoruz sizlerle beraber. Onun için sizden gelen sorular bizim için çok önemli. Şimdi aklınıza gelen sorular varsa onları lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Aklınıza sonradan gelirse yine yazabilirsiniz. Arkadaşlarım bütün yorumları takip ederek bize soruları hazırlıyorlar. Mukabele öncesinde hatim okumak sizi hızlandırır, rahat rahat takibinizi sağlar. Allah inşallah bu değerlerden uzak kalmamayı, maneviyatla bağımızı güçlü tutabilmeyi, maddi alemlerle değerlerimizi, bağlantılarımızı güçlü tutabilmek için maneviyata muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Hatırlatmakta fayda var. Allah mübarek eylesin. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Bir kardeşimiz şöyle sormuş, sizden gelen sorular. Sırayla cevaplayacağız dedik. Bazen biraz aksayabilir ama mutlaka cevaplamaya çalışacağız inşallah. Atlama yok. En basit sorudan en zor soruya doğru bütün soruları inşallah cevaplayacağız. Allah en doğru, isabetli ifadeleri kullanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Nikahlı eşi ölen erkek hanımından kalan SGK emekli maaşını alıyor. Bu kişi imam nikahlı başka bir kişiyle yaşıyor. Bu yasal mı? O aldığı maaş ona haram değil mi diye sormuş kardeşimiz.
Öncelikle herkes yaptığı işi kalbine sorduğunda cevabını alır. Bu belli ki çok yakınızda birisi, takip ettiğiniz birisi. Öncelikle bu bir miras meselesi ve maddi olan bir konu, manevi boyutu da var. Ölen eşin maaşı söz konusu. Kıymetli dostlar, SGK demek Sosyal Güvenlik Kurulu demek, kurumu demek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yıllar önce çalışmış olduğu işten ayrıldıktan, emekli olduktan sonra tahakkuk eden emekli maaşının kendisinden sonra eşine ve çocuklara kalan kısmının şimdiki kullanımını sormuşsunuz. Birisi öldüğü zaman diğeri ömür boyu evlenmeyecek diye bir şey yok. Bu beyefendi hayatta kalmış, maaş ona terettüp etmiş. Bu maaşını kullanmak onun hakkıdır. Geçen günlerde verdiği hizmet, onunla paylaştığı hayat, onunla dertleştiği, kederlendiği, kederini paylaştığı özel zamanın kendisine kalan hakkıdır, hukukudur. Dolayısıyla başkasıyla yaşıyor olması hali ince bir mevzudur. Derseniz ki ölen başkasıyla evlenmesine razı mıydı? Kim bilebilir? Kimse. Fakat beyefendi, yani geride kalan erkek, ölen eşinden kalan maaşı kullanırken kendi şahsi ihtiyaçları için kullanırsa, kendi şahsi ihtiyaçları için kullanmasında hiçbir beis yoktur. Çocuklarına kullanması hiçbir beis yoktur. Buradan gelen hakkı yeni beraber olduğu, imam nikahlı ya da yeniden evlendiği, resmi nikahlı olduğu eşiyle bunu kullanırken ona harcamaması hususunda gösterdiği hassasiyet onun insanlığını, nezaketini gösterir. Ölüye de nezaket gösterebilir. Sadece diriye değil, babamızın hatırına, dedemizin hatırına, hocalarımızın hatırına biz de onlardan aldığımız değerleri talebelere, etrafımızı nasıl gösteriyorsak insan ölüsünün de hatırını bilmeli. Bu bir miras hukukudur ama görünmeyen hukuktur. Çok dile gelmeyen bir hukuktur ama bugün hali hazırda nafaka hususu daha yeni güncelleniyor. Bu da bunun başka bir mevzusu. Dolayısıyla insan sağlığındayken eşi kendisine nasıl hizmette bulunduysa vefat ettiğinde haklar da onu olur. Yani mali olan malların tamamı kendisinin sayılır. Ondan geçen varis olan şeylerin tamamı onun kullanımındadır. Kimse buna bir şey söyleyemez. Hak sahibi kişinin malı sayıldığı için dışarıdaki, hariçteki insanlar sen onu bu kadına mı harcıyorsun, çocuklarına mı harcıyorsun, haddini bil diye hiç kimse karşıdakine had bildirmeye kalkmasın. Ailenin içindeki mevzular özel hukuktur, özel husustur. Dolayısıyla herkes vicdanına göre hareket edecek. Yeni evlilik durumunda eski eşinden kalan malı kendine harcaması ve yeni eşine harcamaması da hak doğurmaz. O eski eşinden kalan haktır. Ve bu durumda beyefendi yeni eşine de harcama yapabilmesi için başka ticari işlerle ya da yeni yatırımlarla meşgul olup oradan gelen kazancıyla mali tabloyu çok düzgün bir şekilde yönetmelidir. Haklar böyledir. İnsanın başına gelen hallerle haklar değişir. Haklar tahakkuk eder, yerini bulur. Bize de yakışan en güzel şekilde bize kalan maddi manevi mirası en güzel şekilde tevzi etmektir. İslam'da ölen kişinin hakları da çok önemlidir. Tavsiyemiz de budur. Saygı gösterilmelidir. Bu güzel soru için de teşekkür ediyoruz. Allah geride kalanlara da öte aleme güzelan edenlere de rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Duamızda, sorumuzu da tamamlamış olalım. İkinci sorumuz, hocam selamlar. Benim 2 ismim var. İkinci ismim Nur. Nur kelimesini kullanmamda bir sakınca var mı demiş. Nur kardeşim, Nur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nur suresi olarak. Dolayısıyla Nur ismi aydınlık demek. Nur ismi parlama, böyle aydınlık saçma anlamında olduğu için
manası çok güzeldir. Kur'an-ı Kerim'de de bir sürü adı olduğu için kullanmanızda fayda vardır. İsminizin adında bir, önünde bir isim, hemen ardında bir isim de olabilir. Hiçbir sakınca yoktur. Önemli olan bu Nur ismini en güzel şekilde taşıyabilmektir. Yani nurun ala nur. Nur üzerine nur olmalısınız. Yani siz nuru öyle güzel taşımalısınız ki sizin nurunuz adınızla beraber taşlanmalı. Nur üstüne nur olup daha da güzelleşmeli. Eğer bir nur hanımefendi kendini yakışmayacak yerlerde var ediyor, oralarda olmaktan mutluluk duyuyorsa o zaman nur olmaktan çıkar, nar olur. Nar ne demek? Ateş demek. Ateş de yakar. Nur aydınlıkken nar başka türlü bir aydınlıktır ki o cehennemdir. Biz cennet nuru olmayı tavsiye ediyoruz. Allah inşallah kendi sıfatlarından biri olan nur, ışık ve aydınlık manasında olan kelimeyi en güzel şekilde taşımayı nasip eylesin. Tek başına da nur olarak isimlendirebilir. Bir başka isimle de yan yana koyarak iki isim olarak kullanabilirsiniz. Allah hakkıyla ismimizi en güzel şekilde tamamlayan ve taşıyanlardan olmayı nasip eylesin. Selam olsun. Üçüncü sorumuz, hocam mahkemem var. Karşı taraf yalan şahit getiriyor. Avukatım da biliyor. Ayan beyan ortada. Bunun dinimizde hukuku nedir? Kıymetli dostlar, yalan şahitlik dinimiz İslam'da, yani şahitliği yapan da, yalan şahitliğe aracılık yapan da ve yalancı şahit olmak da haramdır, yasaktır. Büyük vebaldir, büyük günahtır. Estağfirullah. وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bile bile hakkı batılla değiştirmeyin ve bunu gizlemeyin. Gerçeği gizlemek niyetiyle hakkı batılla, yani batıl yanlış bir şeyle gerçeği gizlemeyin. وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Batılla gerçeğin üzerini kapatmayın. Ve bunu bile bile asla yapmayın diyor Bakara suresinde Allah Teala. Yine Furkan suresinde Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللّٰهُ مَرُّوا كِرَامًا. Yine Allah Teala müminler için onlar asla yalancı şahitlik yapmazlar diyor. Yani Kur'an'da bizzat böyle bir hatırlatma var. Yani Allah Teala mümin kullarına böyle bir şeyi tavsif etmiyor. Yani böyle mahkemelere gidip, müfettişlere gidip insanlar eşlerini şikayet ediyorlar 1'e 1000 katarak. Niye yapıyorsunuz? Niye yapıyoruz? Hıncını almak, geri kalan hayatını alt üst etmek niyetiyle o bunu hak etti diyerek üstüne üstlük bunları yaptığınızda sizin başınız göğe mi erecek? Yapmayın ya. Vallahi başınız belaya girer. Çocuklarınızla öderseniz ağlıya ağlıya mahvolursunuz. Yapanlara söylüyorum, yaptıranlara söylüyorum, yalancı şahit kahvelerini oluşturanlara söylüyorum. Yapmayın. Öyleymiş, böyleymiş, ben böyle duydum, günah başına olsun. Yok öyle bir dünya. Öğrenmeyin böyle şeyleri. Yapmayın. Kadın kadına, erkek erkeğe dayanışma ruhuyla gerçekten bilmediğiniz bir şeye şahit olmayın. Ama bildiğiniz bir şeyde, doğru bir şeyde şahitlik yapmıyorsanız o da bir münafıklıktır. Adaletin tesisinin ihlalidir yalancı şahitlik. Siz gerçeği hakim, savcı aydınlatacakken eğer ona mani olursanız hak batıla dönüşüyor. Batıl da gerçek gibi anlaşılıyor. Tüm insanlığın ifsadına, bozulmasına neden oluyorsunuz. Allah bu durumdan bizleri korusun. Yemin ederim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta yalan şahitliği ile alakalı şirk koşmak da aynıdır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha ne olacak? 3 şey ben size: yalan sözden kaçının, anne babaya kötülük yapmaktan çekinin, Allah'a şirk koşmaktan, ortak koşmaktan çekinin. Ben sizi 3 şey hakkında uyarmak istiyorum diyerek 3 şey söylüyor. 1. Allah'a şirk koşmaktan uzak durun. 2. Anne babaya kötü davranmaktan. 3. Yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak. Bu 3 şeyden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi men ediyor. Allah inşallah Kur'an-ı Kerim'in yalandan kaçının ayeti kelimesinin mucibince hareket etmeyi
sizlere bizlere nasip eylesin. Yalancılık bir alışkanlıktır, bir hastalıktır. Allah doğruluktan sapmayın derken biz yanlışlığa, yalana ve yalancılığa sapıyorsak bu bizim şeytanlaştığımızın alametidir ki şeytan bile yalan söylemiyor. Şeytan sadece oraya mı buraya mı derken bir rotasyon yaptırmaya çalışıyor. Şeytandan daha beter oluyorsunuz. Sevgili dostlar, Allah rızası için çok yalan söyleyen gördüm. Bunu da Allah rızası için yaptığını söylüyor. Allah rızası için yalan söylemek nasıl bir şey ya? Allah rızası için yalan söylemek nasıl bir şey? Kendi rızan ya da arkadaşın rızası için söylersin de Allah rızası için yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak ne demek? Nasıl bir şeydir? Allah korusun. Böyle büyük konuşarak olayı kendine çekmek gibi durumdan Allah bizi muhafaza eylesin. Biz konuyu değerlendirmek adına örneklendiriyoruz, isim vermeden de söylüyoruz. Allah doğruluktan saptırmasın, iyilerle bizleri var eylesin diye dua edelim. Ayet-i kerimeler açık. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleri açık. Bize düşen bunu en güzel şekilde yapmak, yaptırabilmektir. İnşallah Rabbim Recep ayını bizden razı eylesin. Şaban ayında da Kur'an, oruç ve dua ile girmeyi, Ramazan ayında bu mesuliyetle, bu memnuniyetle karşılayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu Ramazan inşallah sürprizlerle huzurunuzda olmaya çalışacağız. Hayırlı, güzel yayınlarla size adım adım bilgi vereceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Şimdi Furkan suresi 72. ayetteydi biraz önce söylediğimiz. Onlar asla yalancıya ve yanlış yere şahitliğe kendilerini sevk etmezler. Ayet-i kerimesinin içinde olduğu ayetleri okuyup öyle duamıza geçeceğiz. Allah hakkı, hakikati bilmeyi, öğrenmeyi, söylemeyi, söyletmeyi, yaşamayı, yaşatmayı bize hepimize nasip eylesin. Vallahi gerisi yalan. Her şey gerçek. Hak gerçek, batıl da gerçek. Ama Allah hakkı hak bilip, hakkın yoluna gitmeyi, batılı batıl bilip ondan uzak durabilmeyi nasip eylesin. Öyle değil mi dedi Peygamberimizin duası? Allahum verinel hakka hakkan verzukne ittiba'a. Allah'ım hakkı hak bilip hakkın yolunda gidebilmeyi, ona tabi olabilmeyi bize nasip eyle. Ve erinel batile batilen, batılı da batıl bilmeyi, verzukne ictinabe, ondan uzak durabilme rızkını, nimetini de bize nasip et diye dua ediyor. Biz de böyle dua ediyoruz. Her dersin başında ya da sonunda böyle dua ederdik. Hadis derslerinde Halil İbrahim Kutlu Hocama selam olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı yaşıyordu. Kur'an'ı yaşatıyordu. Onun esenliğini yaşatıyordu. Sen bana din bilgisini verip din sevgimi almamalısın. Sen fitne, fesadı, tefrikayı, ayrıcalıklığı ve başkalarıyla olan yanlış münasebetini, fitne tohumlarını bana ekmemelisin. Bana sevgi tohumları ekmelisin. İslam bu. Müslüman bu. İslamiyet'in ilkeleri bu. Başkalarının duygularını, fitne fesadını, kötü, şerli işlerini anlatarak uzaklaşmamı sağlamalısın. İsim, adres göstererek benim onlara karşı düşman olmamı sen nitelememelisin. Hocam, kıymetli büyüğüm, kimse bunlar böyle konuşanlar. Dolayısıyla siz Kur'an dinlediğinizde, sohbete gittiğinizde bütün Müslümanları seviyorsanız doğru yerdesiniz. Bütün insanları sevebiliyorsanız yine doğru yerdesiniz. Filanca grupları düşman halinde getirip onlarla mücadele edebilme, fikir mücadelesini yapabilme mesabesinde değilsen, o seviyeye gelmediysen kolayından terminatör olur, onlara karşı düşman olursun. Bu mudur? Bu muydu Peygamberimizin mücadelesi? Bu muydu bütün peygamberlerin mücadelesi? İnsanları bir araya getirmek için. Bu değil. Okuyacağız, öğreneceğiz, anlayacağız, anlatacağız en güzel şekilde. İçimizden en güzel konuşanları alıp onlara söylemenin, İslam'ın neşesini göstereceğiz. Onlarla kardeş olacağız. 15 asır önce olduğu gibi, öncesindeki peygamberlerde olduğu gibi bugün de vazifemiz bu. Evet, 21. asırda tarihler 2025'i gösterdiğinde bize düşen de bu.
geçmişteki alimler ve geçmişteki güzel insanların hikayelerini anlatarak ne günlermiş be deyip bugün her taraf kafir oldu demeyin. O gün de vardı kafirler, müşrikler. Hem de azılları vardı. Bugün de olacak. Bugün de güzel olmak size düşüyor. Bize düşüyor. Yapabiliyorsak ne mutlu size, bize. Hazırsanız Furkan suresinin son ayetlerini okuyacağız. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla diyerek buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi yüce makamına açtık, kapına geldik, kapından bizleri boş çevirme. Cuma'nın feyzinden, bereketinden bizleri nasipdar eyle. Recep ayını cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Şaban ayına sağlık, sıhhat, afiyetle gelip Ya Rabbi bu ayın bizden beklediklerini en güzel şekilde yapabilmeyi, hamd eden, şükreden kullarından olabilmeyi bizlere nasip eyle. Recep amin diyen hanımefendi, beyefendi, sevgili kardeşlerimizin her birinin duasını kabul eyle. Hatmi şeriflerimizi kabul eyle. Kur'an'ı okuyan, okuyan ve okutanlara hizmet edenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Her türlü kazadan, beladan, nazardan, kem gözden ve sözden, bilhassa fitne ve iftiradan her birimize emin eyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Amin. Allah kabul eylesin sevgili dostlar. Cumamız mübarek olsun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Hatim okumak isteyenler, cüz almak isteyenler, kaç cüz okuyacaklarını yazarsa arkadaşlarım onları da dağıtacaklar. Haftaya inşallah Cuma sohbetinde, Pazar günleri de Pazar sohbetlerinde buluşmak üzere. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Salatu vesselam
عليك يا سيدنا يا رسول عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله